Merhaba, ben Profesör. Poco X3 NFC'nin 14. gün uzun kullanım raporuyla karşınızdayım. Ne yaptığımızla ilgili bilgi vereyim. 21 gün boyunca ürünleri kullanıyoruz ve her hafta için ayrı ayrı raporlar hazırlayıp nelerle karşılaştığımızı size aktarıyoruz. Ürünlerin stabilliği hakkında hazırladığımız bu içerikler tamamen tüketicilerin karşılaşabilecekleri hakkında oluyor. Yani siz ürünü aldığınızda nelerle karşılaşacaksınız, bunları raporluyoruz. Bu video biraz kısa olacak. Cihazın bir bug'ından ve pil tüketim istatistiklerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Akıllı telefonların en kullanışlı taraflarından bir tanesi uygulamaların widgetları. Cihazda widgetlarla ilgili yazılımsal bir bug var. Cihaz yeniden başladığı zaman bu widgetlar uygulamalardan bilgileri çekemiyor. Bir senkronizasyon sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi cihazı yeniden başlatalım ve size göstereyim. Cihaz yeniden başlarken biz biraz konuşalım. Size buradan gösteremeyeceğim bir özelliği çok beğendiğimi söyleyebilirim. 120 Hz'lik ekran tazeleme hızının yanında 240 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti var. Cihaz siz dokunmadan algılıyor gibi. Hem normal kullanımda hem de oyunlarda etkileyici bir deneyim sunuyor. Bir de cihazın ekran parlaklığı otomatikteyken kullanımı çok keyifli. Ekran parlaklığını ışık değişimlerinde bazı diğer cihazlar gibi şak diye değiştirmiyor. Narin narin yavaş yavaş değiştiriyor ve gözü rahatsız etmiyor. En sevdiğim özelliklerden olduğunu söyleyebilirim. Evet, cihaz yeniden başladı. Bahsettiğim bug bu şekilde widgetlar bakın açılıyor ancak bu senkronizasyon sıkıntısı nedeniyle uygulamadan bilgileri çekemiyor. Uygulamadaki bilgileri çekebilmek için ya widget'ı internet açıkken kaldırıp yeniden yüklemeniz ya da uygulamayı internet açıkken açmanız gerekiyor. Şimdi widget'ları yeniden yükleyen widget listesinden Google takvim widget'ını buluyorum. Az önce gösterdiğim olduğu için. Bu bahsettiğim bug bütün widget'larda oluyor bu arada. Evet, takvimi seçtik. Bakın altta Google Fit widget'ı var. O da bilgileri çekememiş durumda. Widget'a tıklayarak uygulamayı açıyoruz. Veriler çekilecek mi bakalım. Yine çekilemedi. Çünkü internet kapalı. Onu da açıyorum. Tekrar şimdi widget'ı kaldırıyoruz. Tekrar yüklüyoruz. Oysa uygulama içinde bilgiler zaten mevcut. Oradan çekmesi gerekiyor ama bu bir senkronizasyon sıkıntısı nedeniyle çekemiyor işte. Bana sorarsanız çekmesi gerekiyor ama yani yazılımsal bir sorun var. Cihaz aldığınızda böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada bu hafta cihazı pil tasarrufu modu kapalı ve 120 Hz ekran tazeleme hızında kullandık. Geçen hafta ile bir kıyas yapabileceğiz bu sayede. Bu haftanın başında MIUI 12.03 güncellemesini yaptık. Birçok sorunla geldi. Hafta sonunda 12.04 güncellemesini yaptık. İstiyorum ki size 120 Hz'in akışkanlığını göstereyim ama çok net göründüğünü sanmıyorum ama şöyle tasvir edebilirim. Kar yağınca poşetle leğenle yokuştan aşağı kayarsınız ya, işte onun gibi, o kayma hissi gibi bu 120 Hz olayı. Ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Evet, cihaz hem ağır hem çok büyük diyenler var. Bir ucundan bir ucuna kolaylıkla ulaşabiliyorum. Tabii sizin parmak boyutunuz fındık kadarsa bilemem ama kullanımı etkilemiyor. Ağır da değil bu arada. Şimdi yavaş yavaş bu haftaki pil kullanım istatistiklerine geçebiliriz. 2 haftada toplam 4 defa şarj ettik. Yine geçen haftaki gibi bu haftaki istatistiklerde 5. dolumda 63 dakika sürdü. 32 saat 18 dakika kullanım süresi verdi. 6. dolum 63 dakika sürdü. 44 saat 18 dakika gibi bir kullanım süresi sundu. 7. dolum 65 dakika sürdü. 44 saat 25 dakika bize kullanım imkanı verdi. 8. dolum 62 dakika sürdü. 41 saat 31 dakika bize kullanım imkanı verdi. İlk gündeki bu kullanım süresinin düşük olması, yaklaşık 10-12 saatlik bir düşüş var. Bu da MIUI 12.03 ile birlikte gelen bir sorun idi. Ertesi gün, yani ertesi dolumda kendisini buldu. Arka planda biliyorsunuz güncellemeler yapıldıktan sonra hemen güncelleme bitmiyor. Bir stabilizasyon süresi oluyor. 2 gün yaklaşık bu sürdü. Bu yaptığımız pil istatistiklerine göre
120 Hz'de pil tasarrufu açık olmasının ya da olmamasının çok bir önemi yok. Neredeyse aynı. Hatta MIUI 12.03'ten sonra 1 saat daha fazla kullandığımızı söyleyebilirim. Pil tasarrufu kapalı modda ve 120 Hz ekran tazeleme oranı açıkken. MIUI 12.03 ile birlikte bir önceki sürümde olmayan bir sorun ortaya çıktı. Gece %0 pil tüketirken sabaha kadar bu sefer %1, %2 hatta bir gün %3'lük bir pil tüketimi ortaya çıktı. Bu yüzden biraz sıkıntılı bir güncellemeydi. Hemen bir hafta sonra güncelleme yenilendi. 12.04'e biz de geçmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu 12.04 güncellemesiyle nasıl değişiklikler oldu, kullanımı nasıl etkiledi bunu da bulabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim esas raporumuz 21. gün raporumuz. Bu raporda cihazın bütün özelliklerine değineceğiz. Kamerasına, performansına, yine pil tüketimine, 21 gündeki o değişime, bütün özelliklerini sizin karşınıza çıkaracağız. Ve ayrıca sizden gelenler diye bir bölüm yapacağız ve bu bölümde de sizden gelen soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Merak ettiğiniz cihazla ilgili öğrenmek istediğiniz bir detay varsa lütfen yorumlara yazın ve biz de bu içerikleri sizler için hazırlamaya çalışalım. Evet, artık videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 21. gün raporunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.